İçerikler arasında en çok ilgi gören kitap tavsiyesi serisi "Bunları okumadan ölmeyin" başlıklı içerikler oluyor. Bundan dolayı elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum ve en doğru kitapları sizlere tavsiye etmeyi hedefliyorum. Bugün de dünya edebiyatından muhakkak okunması gerektiğini düşündüğüm 4 kitap tavsiyesi vermek istiyorum. Bu seriye katkı yapmak istiyorsanız sizler de ölmeden önce okunması gerektiğini düşündüğünüz kitapları yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Büyük bir ilgiyle takip ettiğimi bilmenizi isterim. Naturalizm akımının öncü ismi ve Fransız edebiyatının da en önemli yazarlarından biri olan Émile Zola'nın 1885 yılında yayınlanan Germinal kitabını tavsiye ederek başlıyorum. Germinal, Fransız geleneklerini en iyi şekilde yansıtan ve yazarın da en önemli başyapıtı olarak kabul edilen muazzam bir eserdir. Latince tohum anlamına gelen germen kelimesinden türetilen kitabın ismi, maden işçilerinin içinde filizlenen daha iyi yaşam umudunun temsilidir. Kitabın son satırlarında intikamcı kara bir ordu olarak betimlenerek hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlatan cümle, madencilerin arasında filizlenen umudu net bir şekilde anlatmaya çalışır. Kitap 1860'lı yıllarda Fransa'nın kuzeyinde çetin bir yaşam mücadelesi içinde çırpınan madencilerin trajik yaşamını konu ediniyor. Açlığı, sefaleti, çaresizliği ve yoksulluğu en ince ayrıntısına kadar içinizde hissedebileceğiniz, okurken insanı derinden etkileyen ve sarsan bir eser. Madencilerin greviyle başlayan burjuva işçi arasındaki çatışmayla Fransa'da kanayan bir yara haline gelen emek sömürüsünü anlatan yazar, sadece Fransız toplumlarını değil, bugün dünyanın bütün toplumlarını ortaya koyduğu hikayeyle etkilemeyi başarıyor. Zola, her okurun "İyi ki okumuşum" diyeceği bir yazardır. Yazım tekniğiyle insanı daha en başından içine çeken hikayeler kaleme alıyor ve bitirdiğinizde neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Germinal kitabı da bir bütün olarak ele alındığında yazarın en iyi eseri olmakla birlikte dünya edebiyatının da en büyük eserlerinden biridir. Bundan dolayı henüz okumayan varsa ilk fırsatta muhakkak okumalarını tavsiye ediyorum. Benim diyen okurların bile kafasını allak bullak eden, iç sıkıntısı yaratan ve yoğun duygu kargaşasında oradan oraya savuran Franz Kafka henüz çok gençken yaşama veda etmişti ve eserlerinin neredeyse tamamı yarım kalmıştı. Bugün tavsiye etmek istediğim Şato kitabı da aynı kaderi paylaşan eserlerden biri. Bilindiği üzere yazarın bu kitabı tamamlamaya gönlü yoktu ve herhangi bir şekilde yayımlanmasını da istememişti ama yakın dostu Max Brod sayesinde günümüzde bütün eserlerine erişmek mümkün oldu. Franz Kafka'nın kitapları az önce de belirttiğim gibi kolay okunan kitaplar değiller, fakat edebiyatı yaşamı haline getirmiş insanlar için büyük bir cevherdir. Bu sebeple yazarı "ben iyi bir okurum" diyen herkesin ölmeden önce mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Şato kitabı, Bay K adında bir adamın çırpınışlarını anlatan kasvetli bir romandır. Bay K, Şato tarafından kadastrocu olarak köye atanır. Fakat geldiği köyde insanlar tarafından dışlanır, hor görülür ve küçültülür. Hatta onun atandığı konusunda bile şüpheler oluşur ki bir süre sonra hademe olarak çalışmaya başlayacaktır. Fakat bu durumdan epey canı sıkılır. Bunun üzerine Bay K, şatoya gidip işin aslını astarını öğrenmek ister ve romanın asıl temasına buradan sonra ulaşılır. Şato kitabı muhteşem bir bürokrasi eleştirisi barındırır. Her şeye gücü yeten ve ulaşılamaz bir otoriteyi gösterir. İşleyişinin aşılamaz oluşuyla mantıksız ve dolambaçlı bir bürokrasi içine çırpınan bir adamın mücadelesidir. Kalenin gücüne eşlik eden bir hikaye içinde birbirinden esrarengiz entrikaları barındıran güçlü bir inatlaşmadır. Ve bu eser Kafka'nın en büyük eserlerinden biridir. Gerek barındırdığı fikirlerle, gerekse de hicvettiği karakterlerle bir şekilde günümüze dokunmayı başaran bir eserdir ve bunu alelade hikayelerle değil, son derece sarsıcı bir şekilde yapar. Bu sebeple diyorum ki başta Şato olmak üzere Franz Kafka mutlaka okunmalıdır. En sevdiğim yazarlardan biri olan Saramago'nun başına bela olan kitapla devam ediyorum. Bu yazarı 1991 yılında kitabı yayınlattıktan sonra gördüğü baskı ve tehditlerin akabinde ülkesini terk etmek zorunda bırakan bir eser. Adı İsa'ya göre İncil. Yazar İsa Mesih'in İncil'de yazan hikayesini yeniden inşa ederek okuyucuyu zorlayan bir eser ortaya koyuyor. İncil içerisinde geçen hikayelerin yanı sıra onu oluşturan her varlığın gerçekte ne amaçla insanlara sunulduğunu sorgulamasıyla devam ediyor. Eğer ilk defa Saramago okuyacaksanız, onun Kabil kitabından bir haberseniz ve dini duygularınıza eleştirel gözle bakılmasından rahatsız oluyorsanız bu kitabı elbette tavsiye etmiyorum. Fakat her görüşe saygı duyan bir okursanız ve sizi zorlayacak eserlere karşı güçlü bir yapınız varsa muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü Saramago
modern insanın içinde bulunduğu acınası durumu ortaya koyduğu yaratıcı kurgularıyla anlatmaya çalışan, bunu yaparken de yumuşak bir dille değil, sarsıcı bir üslupla ele alan bir yazar. İsa'ya göre İncil kitabı da gerek sorgulama yaptığı konular itibariyle gerekse de İncil'de yazan akıl dışı mucizelerle insanı epey zorlayan ve düşündüren bir kitaptır. İsa'ya göre İncil kitabı popüler kültürde insanların bilincine yerleşen standart İncil anlatımlarının alternatifidir. Ayrıca Saramago bunu yapan tek yazar da değildir. Zira Yunan yazar Nikos Kazantzakis de Günaha Son Çağrı kitabıyla yine bir alternatif anlatım sunuyordu. Kısacası İsa'ya göre İncil kitabı muhakkak okunması gereken kitaplardan biridir. Fakat hiç Saramago okumadıysanız öncesinde Ölümlü Nesneler gibi daha hafif kitaplarla başlayarak yazarın yazım diline alışmanızı tavsiye ediyorum. Tavsiyelerimi çok güçlü bir kitapla bitiriyorum. Hindistan'da uzun süre tartışmalı eserler arasında yer alan, hatta ülkenin itibarını düşürdüğü için yazarı Arundhati Roy'un sert eleştirilere maruz kaldığı, İngiliz sömürüsünden yeni çıkan bir toplumun çürümekte olduğu doğasını anlatan ve ilk defa 1997 yılında yayınlanarak ölümsüz kitaplar arasında kendisine yer bulan Küçük Şeylerin Tanrısı adlı eser. Çok kültürlü Hindistan'ın boğucu atmosferinde geçen kitap, ülkede uzun yıllar hüküm süren kast sisteminin insan yaşamına etkilerini gösteren en önemli yapıt diyebiliriz. İnsanları disiplin altına almanın acımasızca ve özgürlüklerden uzak tutularak uygulandığını anlatan eser, sevgisizliğin ve ayrıştırmanın insan doğasına aykırı olduğunu gösteren zor ama sarsıcı bir kitaptır. Kitap, iki farklı sosyal tabakadan insanın yasak aşkı üzerine kurgulanmıştır. Hindistan'ın Kerala kentinde bütün dinlerin bir araya geldiği Ayamemem kasabasında yaşayan bir ailenin düşüş hikayesini ele alıyor. 23 yıl ayrı kalan ikiz kardeşlerin bir araya gelmesiyle başlayan roman, 69 ila 93 yılları arasında sürekli olarak gerçekleşen zamansal geçişlerle devam ediyor. Bu her ne kadar okumayı zorlaştırıyor olsa da Hint kültürünün kirlenen yapısını, kadınların toplumdaki küçük düşürücü yerini ve adaletin küçük insanlara es geçtiğini anlatmasıyla sıradan bir roman olmaktan çıkıyor. Yazar, toplumun büyük şeylerle meşgul olup yaşamlarına saygı duymayanlardan ziyade küçük şeylere, yani gözden kaçan küçük insanlara odaklanarak bu insanların daha çok ilgiye muhtaç olduğunu, kültürel çöküşte küçük insanların çok fazla zarar gördüğünü anlatmaya çalıştığı muazzam bir kitap ortaya koyuyor. Küçük Şeylerin Tanrısı kitabı bugün için son tavsiyemdi. Açılışta da belirttiğim gibi sizin de kitap tavsiyeleriniz varsa lütfen yazmayı unutmayın. Ayrıca bugün tavsiye ettiğim kitaplar içinden okuduklarınız varsa yorumlarınızı yazarsanız büyük bir keyifle okurum. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.